Merhaba ben Enes. Bugün Blitzwolf'un yeni projeksiyonu olan VP13'ün incelemesiyle beraberiz. Biz 13. modeli incelerken 14. modelde piyasaya çıkmış. Blitzwolf markası da çok hızlı bir şekilde model çıkartıyor. VP1'den başlamıştık bu seriyi incelemeye. 13. modelde epey yol kat etmiş Blitzwolf markası. 14. modelde bazı özellikler çıkartılmış ilginç bir şekilde. Bu modelde Bluetooth özelliği de bulunuyor. Yani hem Bluetooth kulaklığınızı bağlayabiliyorsunuz hem de Bluetooth hoparlörünüzü veya ses barınızı bağlayabiliyorsunuz. Bu modelde 2.4 GHz ve 5 GHz çift band desteği de bulunuyor. Yani kablosuz olarak görüntü aktarımı özelliği de mevcut. Bu modelin bence en önemli artısı doğal 1080p çözünürlüğü bize sağlıyor. Yine 15 derece dikeyde düzeltme özelliği de bulunuyor bu modelde. Özellikle yakın süre içerisinde aldığım Xbox'ın Series S oyun konsoluyla bu projeksiyonu test ettim ve gayet başarılı bir oyun performansı elde edebildim bu cihazdan. Yine bu modelin önemli bir avantajı üzerinde çift HDMI çıkışı bulunuyor. Yani hem oyun konsolunuzu hem de TV Box'ınızı aynı anda direkt bu cihaza bağlayabiliyorsunuz. Ekstra bir daha kablo çıkartıp takmakla uğraşmıyorsunuz. Aşağıdaki indirim koduyla birlikte Banggood üzerinden bu projeksiyonu satın alabilirsiniz. VP13 diğer Blitzwolf projeksiyonlarda olduğu gibi benzer bir kutuyla geliyor. Şöyle kutu içerisinden analog bir video kablosu, bir adet HDMI kablo, bir adet güç kablosu ve diğer Blitzwolf projeksiyonlarına benzer bir kumanda geliyor. Şu şekilde bir yükseltme vidası mevcut. Bu şekilde üst bölümde gördüğünüz gibi görüntüyü dikeyde düzeltmemize yarayan bir kısım mevcut. Burada netleme halkasını görüyorsunuz. Bu şekilde netlemeyi gerçekleştirebiliyoruz. Yumuşak bir dönüş hissiyatı var. Üst bölümde kontrol kısımlarını görüyorsunuz. Kumandanın başına bir iş geldiğinde de buradan rahat bir şekilde projeksiyonu tamamen kontrol edebiliyoruz. Şu şekilde bakalım. Projeksiyonun 1359 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Şu şekilde lensi korumak için de bir kapak mevcut. Ön kısmına baktığımızda şurada bir kızılötesi algılayıcıyı görüyoruz. Burada Blitzwolf logosunu yapıştırmışlar. Yan bölüme baktığımızda SD kart girişini, 3.5 mm'lik ses sistemi bağlamamıza yarayan bir adet ses çıkışını, analog video çıkışını, 2 adet HDMI görüntü çıkışı, bu olması oldukça güzel bir özellik. Bir adet de USB girişini görüyoruz. Buradan direkt projeksiyon üzerinde görüntü oynatmamız için. Arka bölümüne baktığımızda VGA girişi mevcut. Burada yine kızılötesi algılayıcı bulunuyor. Burada da güç girişi mevcut. Oldukça giriş çıkış açısından zengin tutulmuş bu model. Alt bölümüne baktığımızda burada 1/4 standart tripod vidasını görüyoruz. Yine şuradaki yükseltme vidasını da buraya takarak projeksiyonun hafiften yukarı doğru bakmasını sağlayabiliriz. Şu kısımda da tozla alakalı bir temizlik filtresi bulunuyor. Genel malzeme kalitesi açısından diğer Blitzwolf projeksiyonlarla benzer kalitede olduğunu söyleyebilirim bu modelinde. Projeksiyonun teknik özelliklerini kısaca burada görüyorsunuz. 6000 lümenlik bir parlaklığı bulunuyor. 40.000 saat gibi bir lamba ömrü de mevcut bu projeksiyonda. Test ettiğim projeksiyonları hep aynı noktaya koyarak yaptığım desibel testinde 49.8 desibellik bir gürültü çıkardı. Yani çok sessiz bir projeksiyon değil ancak çok aşırı da bir sesli değil. Sessiz sahnelerde projeksiyonun yakınında oturursanız eğer bir miktar sesini hissedebilirsiniz ancak maalesef giriş seviyesi bu tarz projeksiyonların hepsinde bu tarz bir ses mevcut. Projeksiyonu 2.8 metrelik bir uzaklığa yerleştirdim. 190 santim eninde ve 110 santim yüksekliğinde bir görüntü elde edebildim. İlla ki perde kullanmanıza gerek yok bu tarz projeksiyonları kullanırken. Açık renk, beyaz veya şampanya rengi bir duvarda da veya krem rengi bir duvarda da gayet güzel bir şekilde projeksiyonu kullanabilirsiniz. Ben bundan önceki modelleri test ederken çoğunlukla duvarda test ediyordum. Projeksiyonun kendi hoparlörü üzerinden de film izledim. Yani izlenebilir ancak yine de bir ses sistemi veya Bluetooth hoparlör bağlamanız daha fazla keyif almanızı sağlayabilir. Yeni nesil Xbox Series S oyun konsoluyla da bu projeksiyonu test ettim ve 1080p 60 Hz'de gayet akıcı bir şekilde oyunda oynayabildim bu projeksiyon üzerinden. Şu an projeksiyonun yanındayım. Dip gürültüsünü duyuyorsunuz. Yani film izlerken çok fazla hissetmiyorsunuz ancak sessiz sahnelerde hissedebilirsiniz. Şu adamın da bir tane kötü film olsun yani. Şöyle projeksiyonun kaynak düğmesine bastığımız zaman burada HDMI 1, 2 ve kablosuz görüntü aktarımını görüyoruz. USB üzerinden burada gördüğünüz film, müzik ve yazı dosyalarını bu projeksiyon üzerinden oynatabiliyoruz. Direkt USB üzerinden. Yine burada SD kart, analog video çıkışı, VGA video çıkışı ve ayarlar kısmını görüyoruz. Ayarlar kısmına geldiğimiz zaman burada renk ayarlarını görüyoruz. Bunu bu şekilde göstersek daha da güzel olur. Bu şekilde gördüğünüz gibi arka plandaki renkler değişiyor. Yani renklerin canlılığına direkt etkisi var bunların. Kendiniz de özelleştirebiliyorsunuz. Bu arada Türkçe dil desteği bulunmuyor. Alt bölümde renk sıcaklığı bulunuyor yine. Buradan görüntü boyunu, burada gürültü gidermekle alakalı bir ayar mevcut. Alt bölümde projeksiyonu ters taktığınız zaman yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Yine bunun altında da önemli bir özellik bulunuyor bu
görüntüyü küçültmenize yarıyor. Menüdeyken işe yaramıyor. Ancak normal görüntüye geldiğinizde bunu 75'e getirdiğinizde %25 oranında görüntüyü küçültüyor. Bu oldukça önemli bir özellik. Projeksiyonu daha uzağa yerleştirip ve görüntü açınızı ayarlamanız açısından önemli bir özellik. Bu şekilde %25 oranında küçültebilirsiniz görüntünüzü. Yan bölüme geldiğimizde sesle alakalı ayarları görüyoruz. Burada bir zamanlayıcı belirleyebiliyoruz. Burada da dili fabrika ayarlarına döndürme. Ekranda kaç saniye durmasıyla alakalı bu şekilde bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Bu daha güzel olmuş açıkçası bu şekilde arka planda görmek. Buradan da yazılım güncellemesi yapıyorsunuz. Bu yazılım güncellemesi geldi bu projeksiyona. Burada gördüğünüz gibi direkt flash bellek üzerine bu dosyayı direkt atıyorsunuz ve bu kısma tıkladığınız zaman bu projeksiyon 50 Hz desteği bulunuyordu. 60 Hz'e ufak bir 50 Hz'den 60 Hz ile alakalı bir sorun giderildi bu yazılım güncellemesinde. Eğer bu model alırsanız mutlaka yazılım güncellemesini de yapın. FAT32 formatlı bir flash belleğe direkt projeksiyon üzerine bu dosyayı attığınız zaman buraya tıklıyorsunuz ve direkt otomatikman işlem gerçekleşiyor. Kablosuz görüntü aktarımı kısmına geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi iPhone'ları kabloyla, Android'de ise kablosuz olarak görüntü aktarabiliyorsunuz. Şuradan direkt gördüğünüz gibi projeksiyona bağlanıyoruz. Şifre olarak sağ üst kısımda yazan şifreye giriyoruz ve buradan yansıtı seçeneğine basıyoruz. Gördüğünüz gibi telefonumuzun ekranı direkt burada gözüküyor. Hafif bir takılma mevcut. Yani çok akıcı değil. Özellikle oyun oynamak için çok verimli olmayabilir. Çocuklarda hangi oyun varsa yüklemişler. Bu şekilde basit oyunlar oynanabilir ancak hafif bir takılma mevcut. 1080p olarak YouTube'dan video açtım. Şu an kablosuz görüntü aktarımı yapıyoruz. Çok hafif bir takılma mevcut ancak yine de izlenebilir. Diğer daha önce denediğim projeksiyonlara göre görüntü aktarımı açısından yani en başarılı bulduğum bu modeli olduğunu söyleyebilirim. iPhone'da kablolu olarak deneyelim. Evet gördüğünüz gibi kablolu olarak çok daha gecikmesiz bir şekilde görüntü aktarımı yapabildik iPhone'da da. Şöyle bir netlik testine baktığımızda projeksiyonun özellikle orta kısmı oldukça net. Yan kısımlarda yine kabul edilebilir derecede bir netlik bulunuyor. Yani netlik açısından herhangi bir gözle görülür bir sorun yok gibi gözüküyor. Işık açık performansına bakalım bu şekilde dışarıdan güneş ışığı vuruyor şu an. Bu şekilde gördüğünüz gibi televizyon izlenebilir ancak film için çok verimli değil. Ancak yoğun bir güneş geldiğinde belirtmek lazım. Şu şekilde bir de tepe ışığını açalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi tepe ışığı açık şekilde de bu şekilde bir performansı bulunuyor projeksiyonun. Bu ses kısmının en alt kısmında Bluetooth kısmını görüyoruz. Burada arama yaptığımızda gördüğünüz gibi daha önce incelemesini yaptığım Grundig'in ses barını gördü. Şu an bağlanıyorum. Bu kısımdaki ses barına şu an gördüğünüz gibi bağlandı. Şimdi Mi Box üzerinden bir film açayım. Ses gecikmesi var mı test edelim. Burada denize girilecek en güzel yer Humubat. Nasıl biliyor musun? Deniz çarşaf. Şimdi Humubat iki dağ eteğinin arasında kaldığı için rüzgar almıyor. Hep çarşaf. 2 kilometre ötede kıyamet kopsun. Bu kadar çay var. Çok hafif bir gecikme var gibi ama çok dikkat ederseniz fark ediyorsunuz. Projeksiyonun kendi hoparlörüne göre harici bir ses sistemi kablosuz olarak bağlayabilmeniz çok büyük bir avantaj. Çok daha film zevkinizi yukarı doğru taşıyacaktır. Özellikle bu ses barı çok uygun fiyatlıydı. İncelemesini mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Evet, genel olarak fiyat ve sonuç kısmına baktığımızda bence fiyatına göre gayet başarılı bir model olmuş. VP6 modeliyle bu şekilde bir kıyaslama yaptığımızda VP6 modeli siyahları biraz daha iyi gösteriyor. Yani renk doğruluğu açısından da bir miktar daha iyi gibi hissettirdi bana açıkçası. Ancak bu model VP6 modeline göre fiyat açısından avantajlı ve ekstra olarak bir Bluetooth dahili olarak özelliği de mevcut. Yine kablosuz görüntü aktarımı özelliği de bulunuyor bu model VP6'ya göre bir artı olarak fiyat avantajının yanında. Tabii ki burada en önemli avantajı VP6'ya göre VP6 bunun neredeyse boyut olarak 1,5 katı veya 2 katına yakın diyebilirim. Ağırlık olarak da VP6 daha ağır bir cihazdı. Eğer Bluetooth ve kablosuz görüntü aktarımı sizin için çok önemli özellikler değilse VP6 modelini tercih edebilirsiniz. Tabii ki bütçe bir miktar daha yükseliyor. Onun haricinde video yayınladığım tarih itibariyle aşağıdaki indirim koduyla birlikte VP13 modelini 1741 TL alabiliyorsunuz. Yurt dışından alındığı için bir garantisinin olmadığını da bilmenizi isterim. Projeksiyon hakkındaki sorularınızı yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.